Herkese merhaba. Bugün bu videoda bu çantanın yapılışını anlatacağım. Kağıt iple yaptık. Güzel yazlık bir çanta oldu. İçinde yine astar kullandık. Bu şekilde. Hem elde taşımaya uygun hem de çapraz takılabilecek kadar güzel bir sap yaptık. Uzun bir sap. Bu arada yaptığımız çantaların satışı mevcut. Açıklama kısmında satın alabileceğiniz yerlerin ve Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Umarım eğitici ve keyifli bir video olur. Dilerseniz başlayalım. Kağıt ip ve 2,5 mm tığ kullanacağız. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi bu şekilde tuttum. İçerisine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi hafif uzatıyorum. İp aldım. Sihirli halkanın içerisine girip ilmek çekiyorum. Tekrar doladım. Yeniden 2 3 4 kere ip çekiyorum. Tığımda şu anda 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmek var. Bir ip alıp hepsinin içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu birinci pufumuz. Arada bir zincir daha var. Buraya 2 de diyebilirsiniz. Kapattıktan sonra bir tane daha. İp alıyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Toplam 4 kere halkanın içerisinden ip alıyoruz. 2 3 4. Hepsinin içinden tek seferde geçiyoruz. Kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bundan toplamda 6 tane yapacağız. Sıra sonuna geliyorum. Son pufu yapıyorum şu anda. 2 3 ve 4. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. İlk kapatmayı yaptım. İkinci zinciri çekmiyorum. Şu anda birleştirme yapacağız. Sadece ip alıyorum. İlk pufun tepe noktasındaki sık iğneye girip buradan da bir ilmek çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsinin içerisinden tek seferde geçip bir zincirle kapatıyorum. Bu şekilde boşluğun ortasında kalmış olduk. Kaydırma yapmayacağız. Dolayısıyla birleştirme yerleri belli olmayacak. Şimdi her boşluğun içerisine 2 tane puf yapacağız. Yine dörtlü puf. Biraz sonra pufların şekli de değişecek. O yüzden şu anda bunlara dörtlü puf diyeyim. Her boşluğun içinde dörtlü 2 tane puf yapacağız. Bu köşede tek pufla başlayacağım. İkincisini sıra bitişinde tamamlayacağım. 3 ve 4. Kapatıyorum. 2 zincir. Bunun diğerini sıra bitiminde yapacağız. Şu an tekli başladım. Şimdi her bir boşluğun içerisine 2 tane puf yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçtim. 2 3 ve 4. Dediğim gibi bunlar şu anda dörtlü puflar. Kapattım. 2 zincir. İp alıyorum. Aynı boşluğun içerisine tekrar yapıyorum. Her boşluğun içinde 2 tane puf yaparak sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Burayı tek başlamıştık. İkincisini yaparak tamamlıyorum sırayı. Bir puf daha yaptım. Yine kapatma zincirini yapıyorum. İkincisini çekmedim. İp alıp pufun üzerindeki sık iğneden girip ilmek alıyorum. 3 ilmeği tek seferde çekiyorum. Bir zincir. Sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Yani her zaman tek pufla başlayacağız. Sıra başlangıç ve bitiş noktamız burası. Ortada kalmasını istiyorum. Birleştirmenin belli olmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şu anda 12 tane dörtlü pufumuz var. 4 dediğim 4 kere dolayarak yaptığımız puflara dörtlü puf diyorum. Biraz sonra çünkü ikilisini de yapacağız. Şimdi aynı noktadan başlıyorum. Tek puf, döndüğümüzde yine ikincisini yapacağız. Burası yine dörtlü puf. Bunlar aslında bizim köşelerimiz.
6 tane köşemiz var. Bu dörtlü puflar hiç değişmeyecek. İkinci zinciri çektim. Dediğim gibi burayı dönüşte tamamlayacağız. Şimdi bu ikililerin olduğu yerlere hep ikili gelecek. Bunun üzerine ikili gelecek. Mesela şu ikilinin üzerine yine ikili gelecek. Fakat iki tane ikilinin arasındaki boşluğa, yani şuraya tekli puf gelecek ve tekli puflarımız iki dolamalı olacak. İp alıyorum, giriyorum, birinciyi çektim, ip aldım, ikinciyi çektim. Bu kadar. Toplamda 5 tane ilmek olduğunda hepsini topluyorum. 2 zincir. Bunlar gördüğünüz gibi ince. Bu bizim 6 tane köşemiz. Bunlar biraz daha tombul. İp alıyorum. İkilinin olduğu yere geldim. Yine ikili puf yapacağım ve ikili puflarım 4 dolamalı olacak. Ya da tombul puf diyebilirim bunlara. 3 4 tane kapattım, 2 zincir, ip aldım, aynı yere tekrar. Kapattım, bir zincir daha. Şimdi 2 tane puf buraya yaptım. Bunun üzerine de 2 tane puf yapacağım. Bu aradaki boşluğa tek yapıyorum. İp aldım. Sadece 2 kere ip çıkardım. 5 ilmeği tek seferde kapatıp 2 tane zincir çekiyorum. 2 pufların olduğu yere 2 puf, aralara 2 pufun arasına bunlardan ikili, yani 2 dolamalı ince puflardan yaparak sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İkililerin haricinde toplam 6 tane ince pufumuz var. 3, 4, 5, 6 tane ince puf. İkililerden de, bunlara çift diyeyim, çiftlerden de her zaman 6 tane var zaten. Sıra sonuna geldim. Yine tombul bir puf yaparak köşede sırayı tamamlayacağım. İp alıp pufun başındaki sık iğneden birleştiriyorum. İkili puflar hiç değişmeyecek. Şöyle baktığınızda bu ince olan puflar şu anda bir tane, biraz sonra bir buraya bir buraya, yani 2 tane yapacağım. Bir sonraki sırada 3 tane yapacağım. Şu kısım artacak ve bunlar aynı şekilde devam edecek. Bu sırayı da göstereyim. İp alıp köşenin yarısından yine başlıyorum. Boşluğa ince puf yapıyorum, yani ikili. Sıradaki boşluğa ince, yani ikili. Bir de 2 tane oldu. Köşeye aynı şekilde dörtlü puf yapıyorum. İkililer. Bu arası dediğim gibi 1'di, 2 oldu. Bir üst sırada 1, 2, 3 tane yapacağız. Bir üst sırada 4, 5, 6, 7. Ne kadar yaptığımı işlem bittiğinde yine size söyleyeceğim. Evet, motifi bu şekilde tamamladım. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ince pufun olduğu sıradayım. Burayı tamamladıktan sonra yeniden bunun üzerinde dörtlü puf yaparak başlıyorum.
Zaten burayı yarım başlıyorduk biliyorsunuz. Döndüğümüzde tamamlayacağız burayı. Kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir çekiyorduk. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşluğa girip 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa yeniden 2 tane sık iğne. Tekrar ikili pufa gelene kadar sık iğne yapacağız. Yani buranın tamamını sık iğne yapacağız. Şurada devam edeceğiz. Burada 7 puf, 8 boşluk var. Dolayısıyla 16 tane sık iğne yaptım. Şu tarafta 2 zincirle buraya bağladığım için aynı şekilde yapacağım. 2 tane zincir çekiyorum. İp aldım. Köşeden normal devam ediyorum. Yani dörtlü puf yapıyorum. Şimdi burayı bu şekilde bitirmiş olduk. Artık buraya herhangi bir işlem yapmayacağız. Buradan devam edeceğim aynı işlemlerle. Yani artık 8 puf yaparak devam ediyorum. Burada anlatmaya devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Başladığım yarım pufu bitirerek sırayı da tamamlamış olacağım. Yine aynı şekilde ortada kalmak için sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burası örgünün düzü. Örgüyü ters çeviriyorum. Burası tersi. Ters çevirdim. Dediğim gibi artık şu kısma bir işlem yapmayacağımız için buradan bu tarafa doğru bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geleceğiz. Sonra tekrar bu şekilde. Yani git gel şeklinde tamamlayacağız. Biraz uzatıyorum. Dörtlü birinci pufu yaptım. 2 zincir çektim. İp alıyorum. Geri dönüşü olmayacağı için, bu tarafa geri gelmeyeceğim için ikinci pufu da yaparak devam edeceğim. İkinci dörtlü pufumu da buraya yapıyorum. 3 4 2 zincir, 2 tane pufu tamamlayarak gidiyorum. Şimdi diğer sıralarda olduğu gibi ince pufular yaparak diğer köşeye kadar gideceğim. Yani burada kaç tane olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ince puf yapacağım. Daha sonra aynı işlemlere devam edip bu şekilde sırayı bu sefer burada bitireceğiz. Sıra sonuna geldim. Buradan başladım. Bu şekilde dönerek buraya kadar geldim. 2 tane tombul puftan yaptım. Bir üst sıraya çıkıp tekrar ters çevireceğim. Yani şu araya bir şey yapmadan örgüyü tekrar ters çeviriyorum. Şu an düzündeyiz örgünün. Bir tane şuraya orta noktaya kaydırma ilmek yapıyorum. Bir zincir ortaya geçmek için yaptım. Biraz uzattım. Yine tombul 2 tane puf yaparak başlıyorum. Birinciyi kapattım. Fazladan bir zincir. İki taneyle başladım. Şimdi kaç tane ince puf yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ince puf yapacağız bu aralara. İkili puf, 10 ince puf, ikili puf, 10 ince puf şeklinde
Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ters çeviriyorum. Bir sıra sık iğne yapacağım. Her boşluğa 2 tane yaparak sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bütün etrafını sık iğne yaptım. 122 tane şu anda sık iğne var. İpin ucundan bir miktar ayırıp kesiyorum. Kenar parçası için 10 tane zincir çekiyoruz. Sonuncusunu bırakıp sık iğne yapıyorum. Son şeyi bıraktım. Bir önceki zincirin içine girip 2 taneden ilmek geçiriyorum. Bir sonrakine girdim. Sık iğne. Yani 9 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Sıra bittiğinde bir zincir çekip geri dönüyoruz. Bu şekilde gidip gelerek bir kenar parçası oluşturacağız. Bunun sıra sayısı parçanın, motifli parçanın kenarındaki sık iğne sayısı kadar, yani 122 tane olması lazım ki birleştiğinde bu ikisi denk gelsin. Fazlalık ya da eksiklik olmasın. 122 sıra bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Böyle uzun 122 sıralık bir parça oluşturduktan sonra bu etrafına sık iğne oluşturacağız ki dikmemiz kolay olsun diye. Bir tane aynı yerden başlayalım. Burada delikleri aslında şu şekilde sıralayabilirsiniz. Yani takip etme açısından. Bir tane şu pirinç gibi görünenlerin üstünde oluyor. Diğeri de şu sık iğnenin hemen üstündeki boşluk. Şimdi pirinçlerin olduğu hiza, sık iğnenin hemen altındaki boşluk. Bu şekilde burada 122 tane sık iğne oluşacak. Sona kadar yapalım. Köşeye geldiğinizde aynı noktaya 3 tane yaparak devam edebilirsiniz. 2 3 tane yaptım. Dönüşü sağlamış oldum. Buradan devam ediyorum. Bütün parçanın etrafını bu şekilde sık iğne ile döneceğiz. Şimdi parçaların birleştirilmesini göstereceğim. Buradan bir ilmek çıkardım. Kenar parçayla üst üste koyuyorum. Bu ilmeği karşıya bir alayım önce. Şimdi sayılarımız eşit olduğu için birinci ilmekten girip karşıdan diğer ilmekten geçiyorum.
İp alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bunu dik edebilirsiniz. Farklı birleştirme yöntemleri de var. Bu çantada bu şekilde birleştireceğim. Biraz yapıp nasıl durduğunu göstereyim. Siz ona göre isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu şekilde böyle bir hat oluşacak burada. Dediğim gibi farklı birleştirme yöntemleri de var. Eğer istemezseniz farklı bir şey yapabilirsiniz. Burayı birleştirelim. Bu parçadan zaten 2 tane örmeniz gerekiyor. Daha sonra diğer parçayı da aynı şekilde dikeceğiz. Sonra da bu sap kısmını yapacağız. Şimdi sap kısmı için böyle bir serum hortumu kullanacağız. Bunun ölçüsünü vereyim size. 84 santim uzunluğunda bir serum hortumu. Hortumu bu şekilde ikiye katlıyorum. Uçlarını bir araya getirecek şekilde. Ve bantlıyorum. Şimdi hortumun herhangi bir yerinden başlayarak etrafından sık iğne yapacağız. Şöyle tutalım. Alttan geçiriyorum. İlmek alıyorum. Bunu biraz sıkı yapalım. Çok gevşek gevşek olmasın. Alttan geçiriyorum ipi. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Arada aslında sadece şey var, hortum var. Yoksa sık iğne yapıyorum. Farklı bir şey değil. Bunu biraz böyle sıkı sıkı etrafını dolaşacağız. Yani şöyle boşluk kalmasın arada. Bunu böyle sıkıştırarak biraz daha ilerledikten sonra sıkıştırarak iyice dolduracağız ki olabildiğince sert, sıkı, sağlam bir sap olsun diye. Bu şekilde bütün etrafını dolaşacağım. Saplardan birini monte ettim bu şekilde. Diğerini de sizinle beraber yapacağız. Bu halkayı bitirdikten sonra bakın burada şuradan bitmişten göstereyim. Bu ilk pufun orta noktasından başlayıp diğer taraftaki ilk pufun orta noktasına kadar yaptım. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Dikebilirsiniz isterseniz. Pufun orta noktasından girip öncelikle bir ilmeği şu şekilde alıyorum. Yan yana tutuyorum. Bakın buradaki ilmekler çok sık bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla her ilmeği kullanmaya çalışmayın. Burada şöyle elinizle tutarak karşılık gelen ilmeğe birleştirme yapacaksınız. Yani şimdi şuradan giriyorum. İp arada kalacak. Bir sonraki ortada, bakın şuradan bir tane atladım mesela. Buradan bir tane aldım. Buradan çıkarıyorum. Tığımdakinden kaydırıyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu şekilde buradan sıradaki bir boşluğa giriyorum. Buralarda çünkü normal sık iğne olmadığı için buradan giriyorum. Burada karşılığına denk gelen yere şu şekilde giriş yapıyorum. İlmeği aldım. Bu taraftan da çıkardım. En sonunda tığımdakinden kaydırıyorum. Bir kez daha gösterelim. Burada bir boşluğa
Bir tane sap kısmından alıyorum. Aşağıdan ilmek alıyorum. Saptan çıkardım. Parçadan çıkardım. Bu şekilde bir birleştirme yapacağız. Şuraya geldiğinizde daha kolay zaten. Burada çünkü sık iğneler var. Bu şekilde birleştirelim. Çantanın yuvarlak olan kısımlarını, yuvarlak saplarını bitirdim. Şimdi kenarından buradan uzun bir sap yapacağız. İnce bir sap. Onun için de şu yöntemi kullanacağız. Ucundan bir miktar ayırıyorum. Dikme payı. 4 tane zincir çekiyorum. Son zinciri atlayıp bir öncekinden girerek ilmek çekiyorum. Bekletiyorum. Bir sonrakinden aldım. Bir sonrakinden aldım. Şu an 4 tane ilmeğim oldu. Şu sonuncusunu birazcık gevşek bırakarak çıkartıyorum. İlk ilmeği alıp örüyorum. Sıradaki çıkardığım ikinci ilmek bu. Onu da aldım. Ördüm. Üçüncü ilmeği örüyorum. Son ilmeği örüyorum. Şu sonuncusunu dediğim gibi bu çok kaçabiliyor. O yüzden birazcık gevşek bırakalım onu. Çıkartıp ilkini bırakıyorum sadece. Örüyorum. İkincisini aldım. Ördüm. Üçüncüsü ördüm. Dördüncüsünü örüyorum. Bu şekilde uzun bir sap yapacağız. Bu arka taraf biraz sonra daha güzel bir şekilde birleşecek. Bu şekilde ne kadar uzunlukta istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Evet, çantamızın yapımını tamamladık. Güzel, keyifli bir çalışma oldu. Umuyorum sizler de eğlenmişsinizdir. Yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.